İyi akşamlar. Banucuğum iyi akşamlar. Önemli gelişmelerle yine karşınızdayız. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisiyle ilgili. Tabii ki bu canlı yayınımızda sadece bu konudan bahsetmeyeceğiz ama Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ilişkisi ana gündemimiz. Bunun dışında da yine geriye kalan gündemdeki önemli haberlerden sizlere bahsedeceğiz dostlar. Şimdi konumuza bir gelirsek. Bu arada bu canlı yayın bittikten sonra bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza söylüyorum. En az 200 beğeni yapalım dostlar bu videoyu. Çünkü bizler daha fazla motive oluyoruz ve videolar daha fazla Afra ve Mert hayranlarının önüne çıkıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Şimdi dostlar, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında hemen şunu söyleyelim. Mert Ramazan Demir dün Galatasaray Juventus maçı yerine Afra Saraçoğlu'nun yanına gitti. Normalde Mert Ramazan Demir Galatasaraylı ve maçı izlemeye giderdi. Çok da önemli bir maçtı ama bu arada bu maçın aynı zamanda reytinglerine de geleceğiz. Yani Abi dizisinin reytinglerine ne kadar etkisi olduğuna da değineceğiz. Çok önemli gelişmeler var açıkçası bu videoda ve yayında aynı zamanda. Mert Ramazan Demir dün Abi dizinin setine gitti ve bu sette Afra Saraçoğlu'nun dostlar karavanına gitti ve burada da bu ikili bir kahve içti. Afra ve Mert birlikte, yani ilişkileri gayet güzel bir şekilde devam ediyor dostlar. Dediğimiz gibi şunu hemen söyleyelim. Mert Ramazan Demir dün Afra Saraçoğlu'nun dizi çekimi setine gitti ve bu çekimlerde Afra Saraçoğlu'nun karavanında birlikte kahve içtiğini söylemekte fayda var. Tabii ki Mert Ramazan Demir yakalanmamak için, yani bir görüntü çıkmaması için elinden geleni yaptı. Çünkü biliyorsunuz Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun görüntülenmesi bu sıralar hiç iyi olmaz. Çünkü hem dizinin yapımcısı bu şekilde istiyor, hem de bu ikili aşklarını zaten tamamen sosyal medyadan ve aynı zamanda magazincilerden, habercilerden gizliyor. Yani bundan önce, birkaç ay önce yapılan açıklamalara da bakarsak, Afra ve Mert arasındaki açıklamaları, röportajlara bakarsak, bu ikili aşklarıyla ilgili hiçbir şekilde net bir şey söylemiyor. Bitti, şöyle oldu, böyle oldu diye bir şey demiyor. Çünkü aralarındaki ilişki halen daha devam ediyor. Sadece bunu sosyal medyadan uzak tutuyor dostlar bu ikili. Çünkü sosyal medya onların aşklarına zarar veriyor. Neyse, Mert Ramazan Demir karavana giderken ciddi bir şekilde gizli gitti. Yani orada sonuç olarak dizi setinde hayranlar da oluyor. Tabii ki çok büyük bir kalabalık olmuyor ama yine de görüntüyü çeken hayranlar oluyor. Mert Ramazan Demir de yakalanmamak için gizli bir şekilde Afra Saraçoğlu'nun karavanına gitti ve burada da birlikte bu ikili kahve içti. Güzel bir vakit geçirdi diyebiliriz Onur Akay'ın haberine göre, özel haberine göre. Bununla birlikte sadece tabii ki böyle bir gelişme yok. Bunun dışında daha bu ikili Abi dizisinin de yeni bölümünü birlikte izlediği söyleniyor. Dün akşam, yani kendi evlerinde Afra Saraçoğlu'nun dizisi Abi'nin yeni bölümünü birlikte izledikleri söyleniyor Afra ve Mert ikilisinin. Bu da çok güzel bir haber aslında. Çünkü bu ikili dediğimiz gibi, yani aşklarını gizliyor ama yapacaklarını, edeceklerini tabii ki gizli bir şekilde yapıyor. Bu ikili görüntülenmemeye çalışıyor ki gündem olmasın sosyal medyada. Bununla birlikte baktığımızda hemen şu konudan da bir bahsedelim. Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi var biliyorsunuz. Ve bu dizi, Mert Ramazan Demir'in dizisi Show TV ile anlaştığı söyleniyor. Eğer Show TV ile de anlaştıysa, ki yüksek ihtimalle öyle, söylentiler ve iddialar o yönde. Önümüzdeki bir ay sonra, yani bayramdan sonra dizinin ekranlara geleceği ve dizinin ilk bölümünün bayramdan sonra yayınlanacağı söyleniyor dostlar. Bu da önemli bir açıklama. Şimdi Abi dizisinin reytinglerine bakarsak, genel olarak Abi dizisinin reytingleri biraz düştü dün. Ama bu düşüş ciddi bir düşüş değildi. Ki bu dostlar, bu düşüş maç olmasına rağmen dün ciddi bir, yani Türkiye'de biliyorsunuz futbol çok fazla tutulan bir şey ve Türkiye genelinde de Galatasaray Juventus maçı o kadar çok konuşuldu ama bunun etkileri bence diziye, yani Abi dizisine çok etkilemedi. Çünkü reytingler inanılmaz derecede çok büyük bir düşüş yaşamadı. O nedenle dünkü dizinin yeni bölümünün reytinglerindeki düşüş sanırım %1'e yakınlık bir düşüş vardı. Yani öyle bu büyük bir düşüş değil. Bunun sebebi de, aslında bu düşüşün sebebi tamamen dostlar Galatasaray ve Juventus maçının olmasıydı.
bu düşüşün sebebi o, önümüzdeki hafta zaten göreceğiz. Yüksek ihtimalle reytinglerde bir artış olacaktır. Hani yani çok büyük bir artış olmaz ama yine de bir artışın olma ihtimali söz konusu önümüzdeki hafta. Çünkü dediğim gibi tekrardan söylüyorum ki dizinin reytinginin düşüşü, e, dostlar biliyorsunuz ki yani maç sebebiyleydi aslında. Bu güzel bir gelişme aslına baktığımızda, yani dizi bu gelişle daha da reytinglerini arttırarak gündeme gelecek. Şimdi şunu da söyleyelim hemen sizlere. Şunu da hemen belirtelim. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin reytingleri biliyorsunuz birazcık düştü bu hafta, ama bunun sebebini maç olduğundan dolayı sizlere söyledik. Yani bunun düşme sebebi maç vardı. Ve dizideki bazı şiddet oranlarının aynı zamanda izleyiciyi uzaklaştırdığını da söylemekte fayda var. Yani dizinin senaryosunda çok fazla şiddet teması var ve çok fazla kavga teması var. Ee, Kenan İmirzalıoğlu'yla yaşanan gelişmeler, yani o mafyatik şeyler vesaire dizinin reytinglerinde bir diğer yandan düşüren olay aslında. Yani bu dizinin reytingini düşürüyor. O nedenle yani Afra Saraçoğlu ne kadar olursa olsun dizi içerisinde, tabii ki onun diziye reyting etkisi çok fazla, ama ne olursa olsun bu izleyicileri birazcık diziden uzaklaştırıyor. Bu da dizinin reytinglerinin düşmesine sebep oluyor. Bu gidişle yani dizi halen daha bu senaryoyla değişmeden devam ederse, çünkü dediğimiz gibi çok fazla kavga, mafyatik olaylar var dizi içerisinde. Eğer bu değişmezse dostlar, yani önümüzdeki süreçte dizinin reytingleri daha da düşebilir. Bu da birazcık aslında baktığımızda dizinin finale doğru gitmesini sebep olabilir. Yani dizi belki sezon finali bile yapmayabilir. Bir diğer yandan Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Bizde Bir Şey Olmaz adlı dizinin senaryosu aşk dolu bir senaryo. Ve bu da tam olarak Seyran ve Ferit'i özleyen, yani Yalı Çapkını'ndan kalan Seyran ve Ferit karakterini özleyen kişiler için çok güzel bir dizi. Çünkü bu dizi aşk dolu ve Mert Ramazan Demir de bu dizide aşk dolu sahneler yaşayacak. Yani Yalı Çapkını'da ne gibi sahneler varsa bu dizide de onlar olacak. Disney Plus'ta yayınlanacakmış sanırım. O nedenle bu da önemli bir dizi. Yani bizleri aslında güzel projeler bekliyor. Mert Ramazan Demir ne kadar şu anda ekranlara, TV ekranlarına dönmese de dijital platformda içerik, yani dizi çekimleri devam ediyor dijital platformda. Bu da güzel bir gelişme aslına baktığımızda. Yine dizi anlaşması ile ilgili Mert Ramazan Demir'in Delikanlı adlı dizisi yaklaşık bir 2 aydır, 2,5 aydır kanal bulamıyordu. Ve dediğimiz gibi Show TV ile anlaştığı söyleniyor. Böyle bir iddia var ve bayramdan sonra da dizinin yayınlanacağı, ilk bölümünün yayınlanacağı da belirtilenler arasında, iddialar arasında dostlar. Baktığımızda yine hemen şunu da bir belirtelim. Şu anda dizilerde ciddi anlamda bir sıkıntı yaşanıyor. Yani ne gibi bir sıkıntı yaşanıyor dostlar? Maddi olarak bir sıkıntı var dizi sektöründe. Bu maddi sıkıntı nedir? Özellikle bu sadece dizi sektörünü etkiliyor. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve daha birçok yüzlerce ünlü arasında da büyük bir sıkıntı. Peki bu nedir dostlar? Maliyet ve reklam gelirleriyle artan maliyetler var. Ve bu artan maliyetler düşen reklam gelirleri nedeniyle de dizi sektörünü bayağı bir büyük krize soktu. Yani şu anda çekilen dizilerden büyük gelirler elde edilmiyor. Eğer ki bu dizi yurt dışına, yani global bir şekilde uluslararası satış yapmadığı sürece, sadece Türkiye'de çekildiği sürece bu dizilerden gelir elde edilemiyor. Yani çok az bir gelir elde ediliyor belki de. Hatta bazı diziler, yapımcılar zarar bile ediyor. Ve o nedenle de birçok proje iptal ediliyor. Birçok proje erteleniyor. Bu Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisi de aslında 2 aydan beri, 2,5 aydan beri bu sebepten ötürü erteleniyor. Yani kanal bulamıyor. Kanal bulamadan kasıt aslında güzel bir gelir alamıyor yapımcı ve o nedenle diziye başlayamıyor. Zaten yapımcı güzel bir gelir almayacak, ama o televizyonda arada çıkan reklamlardan da ciddi bir şekilde yani gelirler düşük oluyor. Şu an bir bölümün çekimleri oyuncuların aldığı ücret miktarlarıyla birlikte en az
normal bir dizinin çekimleri yaklaşık 8 milyon ila 10 milyon TL'yi de buluyor dostlar. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bir bölümden en az 20 milyon kazanılması lazım ki bu da dizi sektörünü ayakta tutsun. Ancak şu an bir bölüm 8 milyon 10 milyon TL'yi buluyorsa, yani 8 milyon ila 10 milyon TL bir bölüm çekiliyorsa bunun da tabii ki geliri yüksek olması lazım. Bu da kolay kolay olmadığı için şu anda dizi sektörü ciddi anlamda sıkıntıda ki aslında baktığımızda dijital platformlara dizi çekimleri bu sebepten dolayı artıyor. Yani dijital platformlara dizi çekimleri, Mert Ramazan Demir'in işte Disney Plus'a çektiği diziler vesaire bu nedenle artıyor. Normal bir televizyonda yayınlanan dizilere göre maliyeti birazcık daha düşük oluyor ve dijital platform olduğu için de birazcık da geliri ona göre yüksek oluyor dostlar. O nedenle yani gün geçtikçe dijital platforma çekilen dizi sayısı da artmış olacak. Aslında bu oyuncuları yakın bir zamanda belki de televizyonda dahi göremeyebiliriz. Şimdi Afra Saraçoğlu'nun yine şöyle önemli bir gündemi var. Bu gündemde yapılan bir araştırmaya göre 10 ila 16 Şubat arasında bir araştırma yapıldı ve bu araştırmada dostlar Afra Saraçoğlu en çok ama en çok tweet atılan, gündeme gelen ünlü oldu ve bu da oyuncular arasında, kadın oyuncular arasında en çok fazla gündeme gelen oyuncular arasında Afra Saraçoğlu yer alıyor ve birinci sırada yer alıyor. Mesela Hande Erçel'in yeni bir dizisi söz konusu. Ancak Hande Erçel'in dahi 6. sırada yer aldığında söylemekte fayda var. Bu arada Hande Erçel'le ilgili de bakalım yeni dizi konuşmaları oluyor. Bakalım yeni bir diziye başlayacak mı Hande Erçel'de? Bunu da hep beraber göreceğiz. Ama böyle bir önemli gelişme de var. Özellikle Hande Erçel'in hatta Mert Ramazan Demir'le bir partner olma ihtimali de söyleniyordu. Ama bakalım hep beraber göreceğiz bunu. Bu da bir önemli gelişme aslında baktığımızda. Bununla birlikte yine birkaç önemli haberden daha bahsetmek istiyorum sizinle. Afra Saraçoğlu'nun iyileştiğini de söyleyelim bu arada. Biliyorsunuz Afra Saraçoğlu ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı. Dizi çekimlerinde, dizi setinde yaşadığı bazı aksaklıklar onu hasta etmişti. Soğuk havalarda çekilen görüntülerde hasta olmuştu. Ve Afra Saraçoğlu'nun da iyileştiğini, tekrardan da dizi çekimlerine başladığını, setlere geri döndüğünde hatırlatalım dostlar Afra Saraçoğlu'nun. Bu da önemli bir diğer gelişmemiz. Yani önemli bir haber de şu aslında. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bunlardan yeni isimler alındı. Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Edis gibi önemli isimlerin ve hatta Barış Murat Yağcı'nın da alındığını ve testlerinin ise temiz çıktığı belirtiliyor, söyleniyor. Ama birçok ünlünün gözaltına alındığını ve bu testlerin de devam ettiğini söyleyelim. Yani ciddi bir şu an aslında tarama var ünlüler arasında. Bakalım neler olacak, hep beraber zamanla göreceğiz. Rain Man'in de hatta testinin negatif olduğunu söyledi Rain Man kendisi sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada ve hiçbir şekilde bunların yalan olduğunu ve tekrardan da hatta test yapılması istendiğini söyledi ve bunun da sonucunu paylaşacağını belirtmişti. Bakalım o da yakın bir zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Videomuzun, yayınımızın sonuna geldik dostlar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Biliyorsunuz artık Ramazan ve bu süreçte de biz sizlere gece saat geç bile olsa yayın yapacağız. Video çekeceğiz ve sizlere önemli haberleri vermeye devam edeceğiz dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bilgilenmişsinizdir. Bizler elimizden geldiğince sizleri habere boğmaya devam edeceğiz. Gerçekten önemli haberleri alıp sizlere aktaracağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarımız ve yayınlarımızda görüşmek üzere. En az 200 beğeni bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.